Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem ve sarı tonlarında. Krem ipim Kartopu Flora'nın, renk kodum K13. Hemen kağıdını da göstereyim hanımlar. Bu şekilde. Sarı ipim ise bayağı bir çok oldu bu ipi alalı hanımlar. Polosunun da simli sarı ipim hanımlar. Polosunun simli ipi. İplerimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerimi ise hanımlar bu şekilde 2 şiş kısa 20 santimlik ve numarası 3. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Süpürge otu modelim. Ben bu modelin daha önce 5 şişini yapmıştım. Bu defa bu şekilde 2 şişini yaptım. Patiğimiz baştan sona 2 şiş ile yapıldı ve hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. 5 şiş görünümlü çok güzel, çok hoş bir patik oldu. Gördüğünüz gibi modelimiz böyle. Evet hanımlar, hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğime burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak ipimin ucunda şöyle bir miktar ip bırakıyorum ve 12 adet ilmeğimi atacağım. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi ipimizin hanımlar burada bir miktar ipimiz kaldı. Bu bekleyebilir. Patiğimizin tabanını yaparken yine bu ipi kullanacağız. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Öncelikle hanımlar ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet daha ilmek atıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Gördüğünüz üzere ilmeklerimi arka yüzde sırasıyla ters olarak örüyorum. Bakın şu artırdığımız ilmek. Yine bunu da ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. Ardından son 2 ilmeğim kalana kadar daha ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine bu sol taraftan da artırmamı yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece şişimizde 16 adet ilmeğimiz oldu hanımlar. Artırma işlemini bu şekilde yapacağız. Ön yüzde ilk 2 ilmekten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Şimdi geri döndük yine. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Bu şekilde hepsini sırasıyla ters örüyorum. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Yine artırmalarımıza devam ediyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bakın kenarda 2 ilmeğim oldu. Tekrar artırmamı yapıyorum. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ilmeklerimi. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar artırmamı yapıyorum buraya ve kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şişimizde 18 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin burnu böyle yapılacak hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Arka yüzde ilmeklerimizi tamamen ters öreceğiz. Ön yüze yeniden artırmalara devam edeceğiz. Hanımlar ben bu patiğimde
Şişimde toplamda 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, modelime başladım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiği daha küçük yapmak isteyenler 26 ilmek olana kadar artırabilirler. 40-41 numara yapmak istiyorum derseniz de 30 ilmek olana kadar artırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim, ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar ilmeklerimi artırdım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm. Yeniden ön yüze geldim. Bu aşamada artık krem ipimize de geçiş yapacağız. İlmeklerimi bu aşamadan sonra artık krem ipimle öreceğim. Bakın ilmeklerimin tamamını böyle krem ile örüyorum hanımlar. İlk iki ilmeğimi ördükten sonra hemen sarı ipimin ucunu burada krem ipime bağlayacağım. Şöyle buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum ve artık sarı ipimi de keseceğim hanımlar. Artık devamında krem ipimiz ile patiğimizi öreceğiz çünkü. Şöyle sarı ipimi de gönderdim. Şimdi ilmeklerimizi krem ile örüyoruz. Hatta krem ipimin ucunu da gizleyerek götüreyim. Böyle örerken hanımlar, bu kesilen iplerimizin uçlarını gizleyerek örersek, böyle ip üzerinden atlatarak gizlersek, sonradan böyle ip gizlemeyle falan da uğraşmayız. Bakın iplerimin ucunu şöyle kremimin üzerinden atlatarak böyle gizliyorum. Böyle daha pratik oluyor hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile düz öreceğim. Artırma işlemi yapmıyoruz. Artık 28 ilmek üzerinden patiğimizi öreceğiz. Düz örgü olduğu için buralar hızlıca ördüm. Yine kenar ilmeğimi de örüyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde krem ipimizle örüyoruz. Ön yüzde süpürge otu modelimize başlayacağız hanımlar. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Modelimize başlıyoruz hanımlar. Bu bölümü yapacağız. Benim 28 ilmeğim vardı. Ben kenarda 7 ilmek ördükten sonra modele başlayacağım. 26 ilmek başladıysanız eğer hanımlar, buraya 6 ilmek ördükten sonra modele başlayacaksınız. 30 ilmek ördüyseniz de 8 ilmek ördükten sonra modele başlayacaksınız. Benimki 28 ilmek olduğu için 7 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte bakın 1 ilmeğim oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Ardından ipimi şişime bir kere doluyorum. Bakın şöyle ajurumu yaptım. 1 ilmek düz ördüm. Artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Şimdi süpürge otumuzun aralarında ikişer ilmek ters var. 2 tane ters örüyorum. 1, 2, 2 ters, 1 düz. Tekrardan 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. Burada hanımlar toplamda bu 5 tane düz ilmeğimizin olması gerekiyor. Şimdi ajurumuzdan sonra bir tane düzümüz vardı. Şu da ikinci düz ilmeği. 3, 4 ve 5. 5. düz ilmeğimi ördüm. 5. ilmeğim, düz ilmeğimi ördükten sonra yine ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime şöyle doluyorum. Şişimde 8 ilmeğim kaldı. Kalan 8 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde sıramızı tamamladık. Geldik arka yüze. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde ajurlu olan ilmeklerimizi de ters öreceğiz. Hemen yanında bakın bir ilmek daha tersim var, ters örüyorum. Yanında bir tane düzüm var. Bu düz ilmeğimi ördüm. Bakın bir tane daha düzüm var. 2. Arka yüzde düz örünce ön yüze bakın ters düşüyor örgümüz. Bir ilmek ters örüyorum. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var, düz ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Hemen burada bir tane tersim var. Bakın
Ajurlu ilmeğimi de ters örüyorum. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimiz gördüğümüz gibi örülüyor hanımlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmek sayısı burada ajurlardan dolayı arttı ama geri toplayacağız hanımlar. İlmek sayımız eski haline gelecek. Şimdi modelimize devam edeceğiz. Bakın burada bir tane ajurumuz oldu. İkinci ajurumuzu da bu aşamada yapacağız. Bu bölümde hanımlar ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada ajur yaptım. İlmeğimi de yine düz ördüm. Tekrardan ipimi şişime bir kere doluyorum. Bakın buradaki ikinci ajurumuzu yaptık. İlmekleri yine gördüğüm gibi öreceğim. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki iki ters ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düzümü ördüm. 2 tane tersimi ters örüyorum. Bir düz, 2 ters. Bir ilmek düz, 2 ilmek ters. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra bakın hanımlar ajurlu yere kadar ördük. Düz ördükten sonra tekrar ajurumu yapıyorum. Şişimde kalan diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde süpürge otu modelimizi yine kurduk. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın kenar ilmeğimi alıyorum. Ajurlu ilmeğime kadar ters öreceğim yine. Bakın ajurumu da yine ters ördüm. Yanında bir ilmek daha tersim var. Onu da ters örüyorum. Burada 2 tane düz ilmeğim var. 2 düz. Bir ters. Yanında 2 tane düzüm var. Düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 2 tane düzümü düz ördüm. Bir ters. 2 düz. Ters örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimi de yine ters ördüm burada. Kalan ilmeklerimin de tamamını ters olarak örüp modelimi arka yüzde tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndük ön yüzdeyiz. Bakın hanımlar burada 2 tane ajurumuz oluştu. Şimdi 3. ajurumuzu açacağız. Yine ajurlu ilmeğime kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Ajurlu ilmeğime kadar düz olarak örüyorum. Bakın bir önceki ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Ardından hemen ipimi şişime doluyorum. Yine ajurumu yaptım. 3. ajurumuz. Yanındaki bir ilmek düzümü düz örüyorum. Aradaki 2 tersimi ters örüyorum. Bir düz, 2 ters. Bir ilmek düz, 2 tane ters. Bir düz, 2 ters. Bir düz. Ardından hanımlar bakın ajurlu ilmeğime kadar ördüm. Buraya da ajurumu yapıyorum. Bakın buraya da 3. ajurumu yaptım. Ardından kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. 3. ajurumuzu da ön yüzde böylece yaptık. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yine bakın arka yüzdeyim. Ajurlu ilmeğime kadar ters olarak örüyorum. Ajurlu ilmeğim burada. Yine onu da ters ördüm. Hemen yanında bir ilmek daha tersim var. Ters örüyorum. 2 düz. 1 ters. 2 ilmek düzümü örüyorum. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın yanındaki tersimi ters ördüm. Ajurlu ilmeğimi de yine ters örüyorum ve kalan ilmeklerimi de ters olarak örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Geri döndük yine ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa da 4. ajurumuzu açacağız. İlmek sayılarımız artıyor. Şimdi yine ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Ajurlu ilmeğime kadar olan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bakın ajurlu olan ilmeğimi de yine düz ördüm. Ardından ipimi şişime yine bir kere doluyorum. Yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. 2 tersimi ters örüyorum. 1 düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. Ve bakın ajurlu olan bölüme kadar geldim. Buraya da yine ajurumu yapıyorum. Burada da 4. ajurumu açtım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde de hanımlar ilmeklerimizi tekrar gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimiz de ters olacak şekilde. Ajurlu ilmeklerimiz yine arka yüzde ters örülecek.
Bakın yine ajurumu ters örüyorum. Yanında bir tersim var. Onu da ters ördüm. Bakın burada 2 düzüm var. Bir ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, bir tane ters, 2 düz, yanında bir tersim var ve ajurlu ilmeğim dahil kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Döndük, ön yüzdeyiz. Bu defa hanımlar 5. ajurumuzu açacağız. 5. ajurumuzu açarken de artık kesim işlemlerine başlayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi ilmek sayılarımız arttı. Tekrardan ajurlu ilmeğime kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bakın burada ajurlu ilmeğin bir önceki sıradaki. Bunu da yine düz örüyorum. Tekrar ajurumu açtım. Burada 5 tane ajurumuz oldu. Hemen yanındaki bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar aralarda 2'şer tane ters ilmeğimiz vardı. Bu 2 ters ilmeği tersten ikisini keserek örüyorum. Bakın 2 ters ilmeğimi tersten keserek ördüm. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. 2 ters ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğimiz kalıyor aralarda. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ters ilmeğimi tersten kesiyorum. Bir ilmek düz, 2 ters ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bakın yine ajurlu bölüme geldik. Burada da ipimi şişime doladım. Bu taraftaki 5. ajurumuzu da açtım. Kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu ilmeğime kadar yine ters olarak örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. Yanında bir tersim var, onu da ters ördüm. Ön yüzde hanımlar bakın 2 tersleri kesim yapmıştık. O yüzden arka yüzde de buralarda bir ilmek düzümüz kalıyor. Bunu bir düz olacak şekilde örüyorum. Bu şekilde bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ve buradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Ajurlu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örerek arka yüzde sıramı tamamlıyorum. İlmek sayılarımız da azalmaya başladı. Şimdi yine yeniden geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu defa 6. ve sonuncu ajurumuzu açacağız ve tekrar kesmelere devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ajurlu ilmeğime kadar düz olarak örüyorum. Bakın ajurlu ilmeğimi de yine düz ördüm. Burada 5 tane ajurum vardı. 6. ve sonuncu ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu defaki kesimlerim şöyle olacak. Bakın burada bir düz ilmeğim var. Önünde de bir ters ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum hanımlar. Düz ilmekle ters ilmeği keserek ördüm. Yeniden bakın bir düz, önünde de bir ters ilmeğim var. Yine ikisini birlikte keserek örüyorum. Tekrardan bir düz, bir ters ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yeniden bir düz, bakın burada da bir ters ilmeğim var. İkisini birlikte keserek ördüm. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Önünde ters ilmeğim yok. Bu düz ilmeğimi tek olarak örüyorum. Bakın ajurlu bölüme kadar geldim. Burada yine ipimi şişime doluyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 6. ve sonuncu ajurumuzu yaptık hanımlar. Ön yüzde kesimlerimizi de yaptık. Bu şekilde. Bakın şeklimiz görünmeye başladı yavaş yavaş. Şimdi 6. ajurumuzu yaptıktan sonra arka yüzde de yine kesim yapacağız. Şöyle ki yine ajurlu ilmeğime kadar ters olarak öreceğim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Yine ajurlu ilmeğime kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın ajurlu olan ilmeğimi de yine ters ördüm. Yanına bir ilmek daha ters ördükten sonra ortadaki üçlü ilmeğimi tersten keserek öreceğim. Şöyle bakın ortada üçlü ilmeğim var. Üçünü birlikte tersten keserek örüyorum. Bu şekilde yanında bir tane daha tersim var. Ajurlu ilmeğimi de yine ters örüyorum arka yüzde. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm.
Geri dönüyoruz hanımlar. Artık toplamda 6 ajur olacaktı. Ajur yapmayacağız. Son kez kesimimizi yapacağız ve aynı zamanda fıstığımızı da yapacağız bu bölümde. Öncelikle yine ilmeklerimi hanımlar, bakın bu 6. ajuruma kadar öreceğim tekrardan. Artık ajur açmayacağız. Toplam 6 ajur olması gerekiyordu. Ajurumuzu açmayacağız. Ajurlu olan ilmeğime kadar öreceğim ilmeklerimi. Bakın bir önceki ajuruma kadar ördüm. Şimdi ortadaki 3 ilmeğim var. Bakın 1, 2, 3. Üçüne birlikte örüyorum hanımlar. Keserek örüyorum. Sonrasında bu kesim yaptığım ilmek üzerinden fıstığımı yapacağım. Fıstığımızda hanımlar ben tığ ile yapabiliyorum. Böyle tığımı elime aldım. Yapacağımız işlem şu. 3 tane zincir çekiyorum bu üçlü kesim yaptığım ilmeğimin üzerine. İpimi tığıma doluyorum. Aynı bu 3 ilmeğin içine tekrar girerek bir ilmek daha çıkarttım. Bunu 2 kez çıkıyorum hanımlar. İkili trabzan yaptım. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı yere tekrardan tığım ile girip bunu 1-2 seferde çıkıyorum. Bakın buraya 3 kere aynı işlemi tekrar etmiş olduk. 3 tane oldu. Üçünü birlikte topluyorum hanımlar. Ve bu şekilde bakın tığım arkadan girecek şekilde, arkadan öne girecek şekilde, bakın böyle ön taraftan çıkarttım. İpimi buradan alıyorum. Bu şekilde tığımdaki ilmeğimi topluyorum. Şöyle. İlmeğimiz buradaydı. Ve bu ilmeğimi de hanımlar şişime takıyorum. Bu şekilde yapınca fıstığımız ön arkaya kaçmıyor. Daha muntazam duruyor. Ardından şişimde kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. İlk süpürge otu modelimizi bitirdik hanımlar. İlk modelimiz bitti. Ve tekrar ilmek sayılarımız 28 oldu. Artan ilmeklerimizi böylece geri toplamış olduk. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrar modelimize başlayacağız. Hatta sayarak gidelim ilmeklerimizi. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, şu fıstık yaptığım ilmeğim 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Gördüğünüz gibi tekrardan 28 ilmeğimiz kalmış. İlk modelimizi hanımlar bu şekilde gördüğünüz gibi tamamladık. Şimdi hanımlar ilk modeli nasıl yaptıysak aynı şekilde ikinci süpürge otu modelimize başlayacağız. Yine ilk modelin hanımlar kurulumunu ilk sırayı size göstereyim. Hani bu şekilde kafanız karışmasın. İlk modeli nasıl yapmıştım? Kenardaki 7 ilmeğimi örmüştüm öncelikle. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan 7 ilmeğimi ördükten sonra ajurumu yaptım. İpimi şişime doluyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Devamında 2 ters, 1 düz. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz. 2 ilmek ters örüyorum. 1 tane düz. Burada 8 ilmek kalana kadar örmüştüm. Yani burada hanımlar şu hesapladığımız anda ajurdan sonra 5 tane düz olacak. Bakın ajurum burada. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz oldu. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Kalan 8 ilmeğimi düz örüyorum. İlk süpürge otu modelimi nasıl yaptıysam ikincisini de aynı şekilde yapacağım hanımlar. Kafanız karışmasın diye yine ön yüzde ilk sırasını gösterdim. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde model kurulumuna devam ediyoruz. Hanımlar bu ikinci modelde kafanız karışacak olursa ilk modeli yaptığımız bölümün sıralamalarını takip ederek aynı şekilde ikinci modeli de rahatça yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu ikinci modelimizi de yapalım gelelim hanımlar. Sonrasında patiğimizde bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar ben ikinci süpürge otu modelimi de yaptım ve geldim. En son pomponumu yaptıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm. Bilek ayrımı yapmadan önce hanımlar ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Ardından bilek ayrımını yapacağız. İlmeklerimi ön yüzde sıra sonuna kadar düz öreceğim. Modelimizden sonra bu şekilde yapacağız. Ardından bilek ayrımına geçeceğiz. İlmeklerimin tamamını ön yüzdeyim ve
düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar ters öreceğim. Modelden sonra bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örmüş oluyoruz. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu aşamada şişimizde 28 adet ilmeğimiz vardı. 14 iki eşit parçaya böleceğiz ve önce bu sağ kenarımızı sonra da sol kenarımızı yapacağız. Öncelikle ilk 14 ilmeğimi öreceğim. İlk 14 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken hanımlar bakın şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bu ikisini yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Hanımlar bilek ayrımında yani bu bölümde ilmekleri yer değiştirdik. Sebebi şu, bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. 5 şiş patiklerimde kullandığım yöntemi bu 2 şiş patiğimde de böylece uygulamış oluyorum. Şimdi buraya 14 ilmek ördük. Sol tarafa bakalım. 4, 8, 12, 2 de burada 14 ilmek kaldı. Şimdi öncelikle biz sağ taraf yapacağız. Hanımlar bu aşamada yedek şişiniz varsa ilmeklerinizi bu şişte bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da tığ yardımı ile bu ilmeklerin içinden bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Benim yedek şişim olduğu için normalde 5 şiş patiğimde kullandığım şişlerimi kullanıyorum. İlmeklerim bekleyecek. Sol taraftaki ilmekler bekleyecek. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar bu patiğimizin bu bilek bölümünde şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğim haroşa. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hanımlar ilk ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşamı düz örüyorum. Bakın 5 oldu. 6, 7. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünü bu şekilde öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu kenarımızda. Yine burada devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Önce ipimi düzelteyim. Yine ilmeklerimi bakın düz olarak örüyorum ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğim ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örülüyor. Haroşalarımı da örgümün her iki tarafında düz örgü örerek yapıyorum. Yine 7 haroşa ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Ben sonuncu ilmeğimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. Devamında gelen diğer 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Patiğimizin sağ kenarı bu şekilde yapılıyor hanımlar. Bilek bölümündeki 7 ilmeğimiz haroşa oluyor. Kenarda kalan 7 ilmek de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örülüyor. Şöyle baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu kenarına toplamda 14 sıra 14 diş haroşamı ördüm. Sizler bu aşamada büyük ya da küçük yapmak isteyebilirsiniz. Ayağınızı ölçerek yapın hanımlar. Ölçü alarak yapın. Patiğinizin burnundan itibaren şöyle ayağınızın üzerine patiğinizi bırakın. Bu yan bölümünü hanımlar topuğunuzun bu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük ya da küçük oldu diye bir sorun yaşamazsınız. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin bu sağ kenarını bitirelim gelelim, sonra sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, sağ kenarımı tamamladım, geldim 14 sıra haroşamı ördüm buraya. Bu aşamada hanımlar bu krem ipimi bu bile haroşalı tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Hanımlar yedek işiniz varsa ilmekler burada bekleyebilir. Fakat benim yedek işim olmasına rağmen ilmeklerimi çıkaracağım. Bu ilmeklerimin içinden tığ yardımıyla bir ip geçireceğim. Bunu böyle yapma sebebim şu: patiğimizin tabanını örerken bu şişler elime takılmasın. Tabanımızı rahat örebileyim diye. İlmeklerin içinden bakın tığ yardımı ile farklı renkli bir ip geçiriyorum. Bu ilmeklerimizi patiğimizin topuğuna geçince tekrardan kullanacağız hanımlar. Şimdilik bu ilmeklerimiz burada böyle bekleyecek. Hemen bu krem ipimi de ucunda bir miktar, şöyle küçük bir miktar bırakıp
keseceğim. Şimdi patiğimizin sol kenarını yapacağız. Bu defa krem ipimi buradan bilek bölümünden başlatacağım. Burada da hanımlar ilk 7 ilmeğim haroşa olacak bilek bölümündeki. Kenardaki 7 ilmeğimi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğim. Ben krem ipimi ekliyorum buraya. Buraya hemen şöyle 2 adet ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ördükten sonra krem ipimin ucunu kendine bağlayacağım. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. İlk 7 ilmeğim haroşaydı, düz olarak örüyorum. Şu 2 ilmek oldu. Şu ipimin ucunu yine gizleyerek götüreceğim buradan. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. haroşa, pardon 5. haroşa ilmeğim olmuş. Şu 6. şu da 7. 7 haroşamı düz ördüm. Kenardaki 7 ilmeğimi de yine ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu kenardaki 7 ilmeğim arka yüzde olduğum için ters örülecek. Bu bilek bölümündeki 7 ilmeğim de haroşa olduğu için düz öreceğim. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenarına 14 dişi 14 sıra haroşa örmüştüm. Sol kenarını da aynı sayılarda yapacağım hanımlar. Aynı sayıların eşit olması gerekiyor çünkü. Sizler sağ tarafı ne kadar yaptıysanız sol tarafı da aynı sayılarda yapın gelin hanımlar. Sonra birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında 14 diş haroşa olacak şekilde ördüm. İpimi yine hanımlar haroşalı tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım krem ipimi. Yine sağ tarafta olduğu gibi buradaki ilmeklerimin içinden de tığ yardımı ile ip geçireceğim. Şöyle ve buradan da yine farklı renkli ipimi şöyle aradan çıkartarak ipimi bağlayacağım buraya. Yine buradaki ilmeklerimizi de topukta kullanacağız tekrardan. Hemen ipimin ucunda minik bir miktar ip bırakıp ipimi kesiyorum. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanına geçeceğiz. Şöyle burundan itibaren başlayarak tabanımızı yapacağız. Bu aşamada hanımlar sarı ipimi başlarken bir ip kalmıştı ipimizin ucunda. Yine bu ipime normal sarı ipimi tekrar bağlıyorum. Buraya şöyle bir düğüm atıyorum. Bu aşamada hanımlar 12 ilmek başlamıştık patiğimize. 12 ilmek başladığımız yerden yeniden 12 adet ilmek çıkartacağız. Şöyle şu kenardan girerek ilk başlangıç yerimiz sık olduğu için hanımlar buralardan girerken tığım ile ilmek çıkaracağım. Şöyle ilmekleri çıkartıp burada şişimize takıyoruz. Sırasıyla hanımlar buralara giriyorum. Başlangıç yerlerine ilmek çıkartıp böyle şişime takıyorum. Bakın burada 2 ilmeğim oldu. Ön yüzden bakın başlangıç yerinde hanımlar ilmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğim, 5. 6 7 8 9 10 11 ve son kenar ilmeklerimi de kenara giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 12. 12 ilmek başladığımız yerden bakın bu şekilde 12 ilmek çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Patiğimizin bu bölümünde de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz. Buradaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum şimdi. Sonuncu ilmeğimi de yine ters örüyorum. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar patiğimizin hem taban bölümü üst bölüme eklenmiş olacak hem de ilmek sayılarımız artacak. Kenar ilmek yerlerinden bakın yerleri belli, kenar ilmek yerlerini sırasıyla ilmekler çıkartacağız. Önce hanımlar ilmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapacağız. Önce sağ kenardan ön yüzde, sonra da sol kenardan ilmeklerimizi çıkartacağız. İlk kenar ilmeğimi hanımlar bakın şurada. İlk kenar ilmek yerine şöyle şişimle giriyorum. İlmeğin 2 kanadına birden. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmek oldu. Sırasıyla bu ilmeklerimin hepsini ön yüzde düz olarak öreceğim.
Bakın bu taraftaki kenar ilmek yerinden de hemen yerleri belli zaten. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimizde böylece 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam ediyoruz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerime şöyle girdim. İlmeğin iki kanadına birden şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 15 ilmek oldu. İlmeklerimin tamamını ön yüzde düz öreceğim. Sol kenardan yine bir adet ilmek çıkartacağım. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bu sol kenara bakın hanımlar, sıradaki kenar ilmek yerine bu şekilde giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar arka yüzde ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Geri döndük, yeniden ön yüzdeyiz. Aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Şişimde 16 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 17 ilmek oldu. Şimdi devamında gelen ilmeklerimi yine düz örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerim burada. Bakın buraya da ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Böylece 18 ilmeğim oldu. Şöyle baktığımız zaman hanımlar 5 diş patik burnundan hiçbir farkı yok. Şimdi arka yüze dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters öreceğiz. Ön yüzde yine ilmek çıkartma işlemine devam edeceğiz. Ben bu işlemi hanımlar bu sarı kenar ilmek yerlerine kadar devam ettim. Şişimde 28 ilmek olana kadar artırmalarımı yaptım. Ön yüzde kaç ilmek yaptıysak hanımlar tabanda o şekilde aynı sayılarda artırmamız gerekiyor. Siz 26 ilmek olarak yaptıysanız 26 olana kadar bu işleme devam edin. 30 ilmek yaptıysanız da 30 ilmek olana kadar devam etmeniz gerekiyor. Ben 28 ilmek yaptığım için 28 ilmeğim olana kadar bu artırmalarıma devam edeceğim. Şimdi hep birlikte patiğimizin burnunu sayılarımıza göre yapalım gelelim. Ardından da 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanının nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını tamamladım ve geldim. İlk 27. ilmeğimi sağdan, 28. sonuncu ilmeğimi de sol taraftan çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artık 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Hanımlar bu defa son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. 28 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Artırma işlemi olmayacak artık. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi hanımlar tersten keserek örüyorum. Şişimde 27 ilmeğim kaldı. Bu aşamada şöyle geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Artık krem ipimize de geçiş yapacağız. Krem ile devam edeceğiz. Krem ipimi ekleyeceğim. Son 2 ilmeğimi kesmiştim. 27 ilmeğim kalmıştı hanımlar. Bakın buradaki ilk krem kenar ilmek yerine girerek bu defa krem ipimle yandan ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeklerimi hanımlar bu aşamada artık krem ipim ile öreceğim. Bu şekilde. Artık bu sarımı da kesebilirim buraya. Hemen krem ipimin ucunu şuradan sarı ipime bağlayacağım. Sarı ipimle artık işim kalmadı. Buraya şöyle 2 tane sıkı bir düğümümü attım. Ardından hemen sarı ipimin ucunu kesiyorum. Krem ile devam ediyoruz hanımlar. Ön yüzde olduğum için bu aşamada ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Yine bu ipuçlarımı hanımlar şöyle gizleyerek götüreceğim. Bu şekilde. Böyle yapınca sonradan bu ipleri gizlemek durumunda kalmıyoruz. Daha pratik oluyor. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi bu defa ön yüzde düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesim yapıyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girip buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyorum.
Yine 28 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar ters olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Eğer ki hanımlar arka yüzdeysek son 2 ilmeğimizi tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde 28 ilmek olarak patemizin arkası örülüyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için tersten kesiyorum bu son 2 ilmeğimi. Bu taraftan hanımlar ilmek çıkartırken ön yüzden çıkarıyorduk. Geri döndüm ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğim oluyor. Şimdi yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi tekrardan ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini tersten kesiyorum, düzden kesiyorum ön yüzde olduğum için. 27 ilmeğim kaldı ve sıradaki kenar ilmek yerine gelip ilmek çıkartıyorum. Tekrardan 28 ilmeğim oldu. Patemizin arkası bu şekilde ilerleyecek. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yeniden ön yüzde de ilmeklerimizi tekrar son 2 ilmek kalana kadar ön yüzde öreceğiz. Son 2 ilmeği düzden kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Patiğimizin tabanı bu şekilde 28 ilmek olarak örülecek. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar, yani buraya sağ ve sol tarafta son kenar ilmek yerlerimize kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm ve geldim. İlk ilmeğimizi bu sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan çıkartmıştık. En son burada kaldık. Şimdi topuğumuzu yapacağımıza göre buradaki ilmekleri de artık kullanma zamanı geldi. Bu ipime takılı olan 14 ilmeğimi hanımlar şişime alacağım. Sonra bu ilmeklerimi de artık öreceğim. Sırasıyla ipim içindeyken ilmeklerimi takıyorum, ilmek kaçmasın diye. Sonrasında geri ipimi çekeceğim içeriden. Şöyle ipimi çekiyorum. Burada kestiğimiz bir uç vardı. Bu ucumuzu hanımlar şu ipimize tekrar bağlıyoruz. 2 tane düğüm atıyorum buraya. Buradaki 14 ilmeğimi de yine öreceğim. Şu ipimin ucunu da yine gizleyerek götüreyim. Bu şekilde 14 ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. Şöyle baktığımız anda kenarda 7 haroşamız var. Haroşalarımızı yine haroşa olarak öreceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlk 7 ilmeğim haroşa olduğu için ilk 7 ilmeğimi düz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu ilmeklerimi düzelteyim. Şu üçüncü haroşa ilmeğim. 4, 5, 6, 7. 7 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için sıra sonuna kadar ters öreceğim hanımlar. Ardından diğer tarafta ipe takılı olan, kırmızı ipimize takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize aktaracağız. Onları da öreceğiz. Böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplanmış olacak. Patiğimizin taban kısmında 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarımızda da 14'er ilmeğimiz vardı. Hepsi toplam 56 ilmek olacak şişimizde. Kenar ilmeğimi de yine, en son ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi burada kırmızı ipimize takılı olan 14 ilmeğimiz vardı. Yine bu ipimi de açıyorum. İlmeklerimi yine aynı şişime takıyorum hanımlar. Bu şekilde şişime aktaracağım. Sonra bu ilmeklerimiz de örülecek. Sırasıyla kaçırmadan hepsini taktım. Artık bu kırmızı ipimi de çekiyorum. Ve ipimin ucunu hanımlar, düğümümüz arka yüzde olsun diye arka yüzden şöyle bağlayacağım. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam edeceğim arka yüzde olduğum için. Sadece son 7 ilmeğim bakın kenarda haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim haroşa olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi bütün ilmekler tek şişte toplandı. 56 adet ilmeğimiz var. Topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu aşamada topuk bölümünde ön yüzden baktığımız anda hanımlar sol tarafa 24 ilmeğimi ayıracağım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. 4, 8,
12, 16, 20, 24. 24 ilmeğimi ayırdım. Bu yeri belli olsun diye şuradan da hemen şu renkli ipimi geçireyim hanımlar. Ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle buraya bir işaret koyduk. Şimdi hanımlar topuk kesiminde yine kenardaki 7 ilmek haroşamız haroşa örülecek, model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle buradaki ilk 7 haroşa ilmeğimi örüyorum. Ardından ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimizi normal düz olarak örüyoruz. 24. ilmeğimizi örerken öndeki 2 ilmeği kesiyoruz hanımlar. 23 ilmek ördük, 24. de kesim yaptık. Bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık zaten. Topuğumuz için şu arada kalan ilmeklerimize baktığımız anda 7 ilmeğimiz kalmış. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi de yine ters olarak öreceğim. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için sondaki 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için bunları düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. 7 tane haroşamı ördüm. Sayarak örmeye devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yine ilk 23 ilmeğimi ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda kesim yaptıktan sonra bir ilmek eksildi. Şimdi kesim yaptıktan sonra yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki bu 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu bu işaretleyerek kadar olan 6 ilmeğimiz bitene kadar keselim gelelim. Evet hanımlar, işaretleyerek kadar ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi kestim geldim. İpimi çekiyorum artık buradan. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Şimdi sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani kesimlerden sonra ilmek sayıları eksildi, 24 kaldı. Şimdi her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek. İkinciden de bir ilmek alıyorum. Ardından ikisini birlikte keserek örüyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek. İkinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kesimimizi artık böyle yapacağız. Benden taraftaki şişten bir ilmek. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi kesiyoruz. Kesme işlemini bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, bakın son ikişer ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi kestim geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeklerimi de yine aynı şekilde kesiyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki 2 ilmeğimi topluyorum. Ardından buraya bir tane şöyle sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi de kesiyorum hanımlar. Şöyle. Hemen ipimizi önce buraya gizleyelim. Topuğumuzu ardından bakalım. Sonra çiçekleri nasıl işlediğimi size anlatacağım. Bakın şöyle sıkılayarak böyle arka kesim yaptığım ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu böyle gizliyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar, patiğimizin topuğuna 5 şiş patik topuğundan hiçbir farkı yok. Patiğimiz hanımlar böylece bitti. Şimdi buradaki çiçekleri nasıl işlediğimi sizlere anlatmak istiyorum. Bunları öncelikle hanımlar şu boy normal beyazımda bulunan tek iğnem bu boylarda. Bu iğnemle çiçeklerimi işleyeceğim. Öncelikle sarı ipimi
taktım iğneme. Bir tanesini size anlatayım hanımlar. Hangisini anlatayım? Mesela şuradan bakın. Buradaki çiçekleri anlatayım. Zaten dördü de aynı şekilde işleniyor. Hemen üst taraftan hanımlar ben göz kararı şu şekilde giriyorum. Şöyle kenardan şu şekilde girdim. Bakın iç taraftan şöyle iğnemi çıkartıyorum. Önce sarı çiçeğimi yapacağım. Sonra buradaki ilmeğin şöyle krem ilmeğimiz vardı. Onun içinden şu şekilde geçiyorum. Hanımlar şu ipimi, şuradaki ipimi 18 kez iğneme dolayacağım. Ne sıkı ne gevşek. Orta halli çevireceğiz iğnemizin etrafında. Bakın bir kere doladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 kere böyle doladım. Şimdi yavaş yavaş iğnemi hareket ettire çekeceğim. Çekerken de hanımlar bakın şu ipimi şöyle elimle tutuyorum ve bu doladığım yerleri elimle kontrollü bir şekilde çıkartıyorum. Bakın dolaya yavaş yavaş iğnemden çıkartıyorum. Bu şekilde. Bunu çok sıkı dolarsak iğnemize çıkması zor olur. Gevşek yaparsak da çok gevşek yaparsak da görüntü çok da güzel olmaz. Orta halli yapıyoruz. Bakın iğnemi çıkarttım. Burada doladığım yerleri bakın hemen bırakmıyorum. Elimle sıkı sıkı tutuyorum. Sonra ipimi iyice sıkıyorum. Bakın burada böyle yuvarlak bir görüntümüz oluştu. Sonra iç tarafa doğru tekrar batıp alttan iğnemi çıkartıyorum ve burada şöyle çiçeğimizin üst tarafa kalkmasın diye iç taraftan gelip şu üst tarafına doğru çiçeğimi buraya sıkılıyorum. Bakın alttan böyle sarı görünüyor. Çiçek arasından girerek buraya çiçeğimi bir güzel sıkılıyorum. Arkaya doğru şöyle düğüm atıp ipimi kesiyorum. Çiçeğimizi böyle yaptık. Şimdi yaprağımızı yapacağız. Öncelikle yeşil ipimi iğnemden şöyle geçireceğim. Yaprağımda da yeşil ipimi kullandım. Hemen ipimin ucuna da şöyle minik bir düğüm atıyorum. Yaprağımızda şöyle yapıyoruz hanımlar. Tam bu şöyle alt taraftan yine giriyorum. Bakın çiçeğin bir miktar altına yine göz kararı yaptım ben. Çok hesap kitap yapmadan şöyle alttan girerek iğnemi şöyle üste doğru çıkarıyorum. Şimdi aynı yere tekrardan iğnemi batıyorum hanımlar. Şu şekilde. Bakın iki ilmek üstten. Şu kadar, şu miktar. Dilediğiniz gibi yaprağı küçültebilirsiniz ya da büyütebilirsiniz. İğnemi bu üstten çıkartıyorum. Bu alttaki ipimi tam çekmiyorum hanımlar. İğnemi alttaki yuvarlağın içinden geçirerek sonra burayı şöyle sıkılıyorum. Tekrar bu üst tarafa tekrar batarak başlangıç yerinden iğnemi yeniden çıkarıyorum. Şimdi hemen diğer tarafına yaprağımızı yapacağız. Yine aynı yere tekrardan iğnemi batıyorum. Bu defa da bu sol taraftan, yukarı taraftan şöyle iğnemi çıkartıyorum. Yine burada minik bir halka kalıyor. O halkanın içinden iğnemi geçirip bunu buraya şöyle sabitliyoruz hanımlar. Şöyle. İpim düzgün mü gelmedi, ne gelmedi? Düzgün de sabitleyemedim. Evet, şimdi düzelttim. Tekrar tepe noktasına batarak bu defa bu sarı çiçeğimizin tam ortasından iğnemi çıkarıyorum. Çiçeğimizin ortasındaki bu tomurcuğumuzu yapacağız şimdi. Burada da hanımlar şu ipimi, şu dipten gelen ipimi iğneme iki kere doluyorum ve iğnemi tekrar aynı sarı çiçeğimin içinden batıyorum. Alttan çıkartıyorum. Şöyle iğnemi çıkartacağım. Şöyle bakın. İlk çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk. Sonra ipimi yine arka tarafa doğru şöyle düğüm atarak sıkılayacağım. İpimi de keseceğim sonra. Şöyle ipimi de kesiyorum bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi bu ilk çiçeğimizi yaptık. Bu aynı çiçekten patiğimizi bakın şekilde görüyorsunuz. Tam karşı tarafına yapacaksınız. Bir de alttaki süpürge otu modelimizin bu bölümlerini sağına ve soluna yapacaksınız. Çiçeğimizin yapılışı da bu kadardı. Artık ben diğer 3 çiçeğimi de videonun sonunda tamamlayacağım. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Dilerseniz bir de bu çiçeklerimiz tam yok ama manken ayağımıza da patiğimizi giydirelim. Bir de öyle bakalım. Dediğim gibi video hemen kapatır kapatmaz diğer çiçeklerimi de halledeceğim ben. Hemen şöyle patiğimizi şöyle ayağımızda bir güzel düzeltelim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde oldu. Tek çiçekli pek göstermedi ama bunları da yapacağım. Patiğimiz böyle hanımlar. Tabanımız, kenarlarımız, patiğimizin topuğu bu şekilde. Gördüğünüz üzere harika bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik.
Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.